Herkese merhabalar. Açma, Türk mutfağının sevilen hamur işlerinden biridir. Özellikle kahvaltılarda tercih edilir. Bugün sizlerle dışı çıtır, içi pamuk gibi yumuşacık, tel tel ayrılan efsane açma tarifi paylaşıyorum. Pastaneden aldıklarınızı aratmayacak, tam ölçülü, yapımı inanılmaz kolay, pratik, bu yöntemi mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kahvaltılarınızın, çay saatlerinizin ve gün menülerinizin vazgeçilmezi olacak bu tarifi denedikten sonra başka açma tarifi kesinlikle aramayacaksınız. Uygun büyüklükte yoğurma kabımızın içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket instant kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı toz şeker, 2 adet yumurtanın sadece beyazı, sarısı üzeri için ayrılır kenara. Tüm malzemeler güzelce karıştırılır. Karışımı güzelce çırpalım ve maya tamamen çözülene kadar bir 5 dakika bekleyelim. Mayamız aktifleştikten sonra açmamız için 6 su bardağı un kullanılmıştır. Unun tamamını birden boşaltmıyorum içerisine. Önce 2 su bardağı azar azar kontrollü bir şekilde ekleyelim. Yavaş yavaş unu eklerken bir taraftan da çırpıcı yardımıyla çırpalım. Hamurumuzu 6 su bardağı un ekledikten sonra yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuzu yoğurma aşaması çok önemli. En az 5-6 dakika hamurumuzu yoğuralım. Ne kadar güzel yoğurursak arkadaşlar açmalarımız o kadar lezzetli olacak. Ben toplamda 6 su bardağı un kullandım fakat kullandığınız unun kalitesine, markasına ve kullandığınız bardağa göre bu miktar artabilir ya da bir miktar azalabilir. Ama toplamda 6 su bardağı un yeterli oluyor. Şayet çok böyle hamur gibi yapışan bir kıvam elde ettiyseniz şayet üzerine yarım su bardağı daha un ilave edebilirsiniz. Videoda kullandığım su bardağı klasik su bardağıyla aynı ölçüdedir. 200 mililitrelik su bardağı ölçüsündedir bütün malzemeler. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde ettikten sonra üzerini streç film ve temiz bir örtüyle örterek hamurumuzun kabarması 2 kat olacak şekilde yaklaşık 50 dakika mayalanmaya bırakalım. Mayası gelen hamurun üzerini açalım ve elimizle güzelce havasını aldıktan sonra tezgah üzerine alıp orada da birkaç dakika yoğurarak hamurumu toparlıyorum. Daha sonra hamurumu önce 4 parçaya ayırıyorum. Ardından her bir parçasını 16 eşit parçaya ayırıyorum. Bu aşamada fazla olan hamurlardan alıp az olan hamurlara ek yaparak eşit hamurlar elde edebilirsiniz. 16 eşit parçalardan her bir parçasını ikiye bölerek elimle yuvarlayarak küçük minik bezeler yapıyorum. Kısacası yuvarlamış olduğumuz tüm hamuru önce 4'e, sonra onu 8'e, 8'i de 16 eşit parçaya ayırıyoruz. Elde ettiğimiz 16 tane dilimin her bir parçasını, her dilimi elimle ikiye bölerek ceviz büyüklüğünde olacak şekilde hamur kopartıyorum ve 16 adet dilimler 32 adet parçalara bölünmüş oluyor. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak elde ettiğimiz beze sayısı toplamda 32 adet olması gerekiyor. Şayet hamurun birazı fazla diğeri azsa fazla olandan az olana ilave ederek bezelerimizin hepsini aynı büyüklükte elde edebilirsiniz. Sonrasında 2 adet bezemi videoda gösterdiğim gibi rulo şeklinde elimde biraz yuvarlayarak sonra tezgah üzerinde yuvarlayarak inceltip uzatarak şekillendiriyorum. Sonrasında 2 tane elde ettiğimiz bu ruloları birbirine dolayarak örgü şeklini veriyorum. Videoda aşamaları yavaş yavaş izlerseniz şayet çok rahat yapabilirsiniz. Şekillendirmiş olduğum hamuru açmayı fırın yağlı pişirme kağıdı sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Gerçekten yapması çok zevkli, çok pratik bir tarif. Bir kez denedikten sonra bu tarifimi kesinlikle vazgeçemeyeceksiniz. Kahvaltılarınızda sürekli masalarınızda isteyeceksiniz. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sizlerle tanışabilmek adına beni nerelerden izliyorsunuz? Yorumlar kısmına bulunduğunuz şehirlerden ya da ülkelerden bir selam göndermeniz
beni çok mutlu eder. Kanalıma abonelikler ücretsizdir. Ücretsiz olarak yapacağınız abonelikler benim ve kanalımın gelişmesine ve daha fazla kişiye ulaşmasını sağlar. Şimdiden ellerinize sağlık. Kahvaltılarınızın, çay saatlerinizin ve gün menülerinizin vazgeçilmezi olacak bu tarifi denedikten sonra başka açma tarifi kesinlikle aramayacaksınız. İsterseniz kahvaltı sofralarınıza, isterseniz 5 çayı için ikramlık olarak sunabileceğiniz gibi çocuklarınızın beslenme çantasına bu tel tel ayrılan sağlıklı, besleyici, lezzetli açmalardan koyabilirsiniz. Kesinlikle mecbur kalmadıkça dışarıdan almayın arkadaşlar. İsterseniz hamurunuzu gece yatmadan önce yoğurup sabah kalktığınızda çay demlenene kadar hazırlayıp kahvaltılarınızda afiyetle hazır hale getirebilirsiniz. Pastanede satılan o meşhur tel tel ayrılan açmaları evinizde yapmaya ne dersiniz? Tam ölçülü, puf puf kabaran ve asla kurumayan bu kolay açmalardan sizlere gösterdiğim tekniklerle tam 16 adet açma elde ettim. Sırayla tepsime dizdim. Tepsime dizerek tamamladım. 2 adet önceden ayırmış olduğumuz yumurta sarılarını bir fırça yardımıyla tepsimdeki açmaların her yerine gelecek şekilde güzelce fırça yardımıyla yumurta sarısı sürüyorum. Tarifimi buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Siz açmalarınızı yaparken iç malzemesi olarak en çok hangisini seviyorsunuz? Peynirli, zeytinli veya sade? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Mutlaka okuyacağım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Tepsimde bulunan tüm açmalarıma fırça yardımıyla yumurta sarısı sürdükten sonra önce susam serpiştiriyorum tüm malzemelerimin açmalarımın üzerine, hemen ardından çörek otu serpiştirerek biraz daha renk katıyorum. Dilerseniz burada sadece susam ya da sadece çörek otuyla da süsleyebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Susam ve çörek otu serpiştirdikten sonra tepsi mayası için 10 dakika tepsimde açmalarımı bekletiyorum. Dilerseniz burada vaktiniz yoksa hiç bekletmeden de direkt fırına sürebilirsiniz. Vaktiniz varsa 10 dakika tepsi mayası için tepside bekletmenizi tavsiye ederim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri kızarana kadar yaklaşık 20 ila 25 dakika pişirelim. Açmalarımız servise hazır. Üstleri dışı çıtır çıtır, içi pamuk gibi yumuşacık ve tel tel ayrılan efsane açmalarım. Yiyenlere afiyet olsun. Umarım videomdan memnun kalmışsınızdır. Bir kusurumuz olduysa affola. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.